Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. İstek bir video gelmişti yorumlarda işte 30. eyaletlerde olan bir hesapla Çılgın Joe videosu çeker misiniz diye. Sağ olsun Levla şey yaptı, bize aracı oldu. Onun hesabıyla Çılgın Joe videosu çekeceğiz. Selamlar. Selamlar Çağrı. Çok teşekkür ederim herkes adına ve kendim adına. Rica ederim. Umarım eğleniriz. Umarım. Öncelikle VIP'e basar mısın? Hesabın durumunu bir gösterelim. 38 gün profil resmine tıklaman yeterli. Tamam, 2129. eyalette birliklerimize bakalım. 197 bin askerimiz var. 72 bin piyade, 54 bin mızrakçı, 68 bin nişancı. Bu asker oranıyla ne yapabiliriz ve genel olarak mantığını anlatalım. Siz de arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar olarak elinizdeki askerle ne yapacağınıza dair en azından bir fikrimiz olmuş olur. Takıldığınız bir nokta varsa lütfen yorumlarda yazın, cevaplamaya çalışalım. Çıkalım buradan da. Kaçıncı seviye çılgın Jeo dalgasıyla karşı karşıya kalacağız? Sanırım 5 olması gerekiyordu. 5 mi? 5. 5'miş. Tamam. Zorluk 5 arkadaşlar. Videoyu çekiyoruz. Bilginiz olsun. Hoşunuza gittiyse video beğenip yorum yaparsanız destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Genel olarak biraz temelden alacağım. Çok fazla yeni başlayan arkadaş var. Arkadaşlar Çılgın Joe tamamen bir savunma şeyi, etkinliği diyelim. Bir tane Çılgın Joe diye bir tane bir şey çıkıyor oyunda. O tüm ittifakınızdaki üyelere saldırı dalgaları yolluyor. Toplam 20 dalgadan oluşuyor. 10. ve 20. dalgalar size gelmiyor arkadaşlar. Garnizona gidiyor. Bir de bazı istisnai durumlar var. İşte yanılmıyorsam 7. 14. bir de bir şeyde daha sadece çevrim içi oyunculara yolluyor. 10 ve 20'de sadece garnizona yolluyor. Diğer dalgalarda ise tüm oyunculara gönderiyor bunu. Çevrim içi çevrim dışı olmasının çok bir önemi yok. Peki biz bu etkinlikte elimizdeki askerlerle nasıl puan yapabiliriz? Nasıl sıralamaya girebiliriz? Arkadaşlar bu oyundaki öncelik kendi şehrinizi savunmak. Kendi şehrinizi siz savunmayacaksınız ama. En çok puanı kendinizi şehrinizi savunarak daha sonra ise ittifakınızdaki arkadaşlarınızı savunarak puan kazanırsınız. O yüzden herkes birbirine takviyeler gönderecek. Takviyelerini gösterebilir misin bize? Mesela şu an Levlani şehrinde 290 bin asker var. Bu seviye için çok çok rahat ve yeterli. Bu askeri neye göre ayarlıyoruz ki bir anda 318 bin oldu. Çok rahat bir şekilde savunmaya yetecek. Bunu neye göre ayarlıyoruz arkadaşlar? Bu tamamen sizin kişisel gücünüze göre. Şef donanımları, tılsımlarınız, kahramanlarınızın gücü tamamen buna bağlı. İlk 3 kahramanınızı, ana 3 kahramanınızı kesinlikle kendi şehrinizde kalacak, garnizonunuzda kalacak. Onun dışında şehrinizdeki diğer askerlerinizi eşit bir şekilde diğer oyunculara gönderiyorsunuz. Normalde nişancılar oyunun başındaki bu çılgınca o dalgalarında puan vermez. O yüzden eğer çok fazla askerimiz varsa nişancıları içeride bırakıyoruz. Sadece piyade ve mızrakçıları gönderiyorduk. Ama zaten asker sayımız az ve yeterince takviyemiz olduğu için biz 6 yere takviye gönderdik. Takviyelerimizi gösterir misin? Bir tane bu arkadaşta var. 27 bin asker yollamışız. Diğerine bakalım. Burada 27 bin. Hepsinde 27 olması lazım Tamam. sona kadar. Bir tane farklı vardı. Onu gösterebilir misin bize? Burada mesela 60 bin var ve içeriğini gösterir misin? 60 bin sadece piyade var arkadaşlar. Ve bu bizim en yakınımızdaki oyunculardan bir tanesi şehrimize. Çünkü 9. dalgayı aldıktan sonra 10. dalga gelmeden önce bu arkadaştan bu 60 bin piyadeyi çekeceğiz ve garnizona göndereceğiz. Daha sonra garnizona saldırı olduktan sonra garnizondan onu tekrar geri çekip bu arkadaşa göndereceğiz. Bu şekilde hem 9. dalgada bu arkadaşı savunup puan almış oluyoruz. 10. dalgada ise garnizonu savunup puan almış oluyoruz. Daha sonra tekrardan 11. dalgada bu arkadaşı yollayacağımız için aynı puanı bu arkadaştan almaya devam ediyoruz. Garnizona göndereceğin kahramanları da en iyi kahramanlarını seçmişsin. Sergeyi seçmişsin. Bu eyaletlerde Evet. kural olarak olabilir. Sizin eyaletinizde 100 bin piyade de denebilir. 20 bin piyade, 50 bin piyade de denebilir. Zaten R4, R5 arkadaşlarınız muhtemelen ona göre bir düzenleme yapıyordur. En fazla katılımcı kaç kişi olabiliyorsa herkesin eşit bir şekilde puan alması için bu tarz şeyler yapabiliyordur. İlerleyen zamanlarda, oyun ilerleyen zamanlarında sadece piyade yeterli olmuyor. Bazen mızrakçı ve nişancı gönderdiğimiz zamanlarda oluyor. Bunu da diğer Çılgın Joe videolarımızda görebilirsiniz. Daha temel ve oyun başı olduğu için oralara çok girip kafanızı karıştırmayacağım. Tekrar geri çıkalım. VIP'e basar mısın tekrardan?
Tabii. Kaçıncı günde olduğumuzu 38. 3-4 günde 5. şeydi herhalde. 43 gün diyelim o zaman. 38 ya Hı hı. 35-45 günler arasında senin eyaletin. Yanlış söylemiş olmayayım. Bir garnizona basar mısın? İlk dalgamız geliyor bu arada. Mesela garnizona daha önceden bir arkadaş göndermiş. Biz de bu tarz durumlarda onu çıkarıyoruz. Ki mesela asker sayısına da uymamış. 10.000 asker atmış ve Geronimo ile yollamış. Mesela O şey garnizon lideri olarak orada. anladım. Kapasiteyi arttırabilirsin diye bu tarz bir Evet. şey yaptınız. Güzel. Bunu Evet. öğrendiğimiz de Kendisi iyi çevrim oldu. dışı olacaktı. Anladım. İşte daha önceden gönderen arkadaşlar varsa biz ata da biliyoruz. Ama bu tamamen arkadaşlar bu kuralları aslında eyaletteki R4 ve R5'iniz yani sizler belirliyorsunuz. Biz genelde kurallara uyuyoruz. Çok şeyi de yapmıyoruz. Hani işte şu kahramanla şu oranda yollayın diyoruz. Uymayan olursa da mecburen çıkarmak zorunda kalıyoruz. Ama bazı ittifaklarda durumlar değişebilir. Bunu tamamen serbest de yapabilirsiniz. İstediğimiz tek şey arkadaşlar, ittifaktaki herkesin en yüksek puan alabilmesi. Genel olarak bir ödüllerine bakabilir miyiz Joe'nun? Bu arada Joe'nun ödülleri yanılmıyorsam eyaletin günü arttıkça yükseliyordu. Hı hı. Kişisel sıralama. Tamam. Mesela birinciye işte cila alışım. Daha sonra buraya ileride yanılmıyorsam tasarım planı da ekleniyor biraz. İttifak Evet, ödüllerine ilerleyen bakalım. zamanlarda. Tamam, burada da zaten ittifak ödülleri çok bir şey değil. Bununla alakalı arkadaşlar birinci olmak için farm taktiği var. Şöyle bir şey. Farm hesaplarınızı ittifa alıyorsunuz ya da siz farm ittifakınıza gidiyorsunuz. Orada sadece farm hesaplara siz destek yolluyorsunuz. Şimdi biraz daha ince şeylere gelelim. Geri gel istersen. Ee, peki nasıl daha yüksek hasar vurup daha yüksek puanlar alabiliriz? Arkadaşlar eğer bir şehirde çok fazla savunma varsa, örnek veriyorum, şu an Levla'nın şehrinde 380 bin 400 bin tane asker var. Ben hatta 353 bin. Ben bir oyuncunun yerinde olsam buradan 35 bin, 20 bin ya da 70 bin askerimi çeker. Daha az takviyesi olan birine bunu gönderirdim. Çünkü arkadaşlar buraya biz çılgın Joe saldırısı olduğunda 2, 4, 5 kişi puanları otomatik olarak paylaşacak. Ve eğer buraya güçlü oyuncular katıldıysa mesela en baştaki oyuncu herhalde Balin oyuncu. Ben Evet. olsaydım Balin oyuncunun katıldığı yere katılmazdım. Çünkü onun istatistikleri şeyleri daha yüksek olduğu için, askerleri daha yüksek seviye olduğu için daha yüksek puanı o alacak. O yüzden ben biraz daha bundan uzak durdum. Daha az takviyesi olan daha az güçlü oyunculara bunu gönderirdim. İkinci olarak kendi şehrime de yine 400-500 bin askere çok fazla gerek yok. Ya bunu ittifakla eşit bir şekilde eğer planlarsınız herkes daha yüksek puan alır. Planlaması biraz zor oluyor. Gün içinde oyuncular müsait olmuyor, şu bu oluyor falan. Her neyse. Farm ittifak muhabbetinin yani şeyi de o aslında. Sadece siz savunursanız bir şehri eğer savunabilecek güçteyseniz tüm çılgınca o saldırılarından puanları siz alırsınız. Ama asla şunu unutmayın arkadaşlar. 2 kere yanarsanız eğer ya da bir şehir 2 kere yanarsa o şehirden puan alamıyorsunuz. Bir daha Joe saldırısı oraya gelmiyor. O yüzden eğer bir şehir bir kere yandıysa bile zaten yandığı için tüm Joe dalgasını öldürememiş oluyorsunuz. Ve o yanan dalgada bile az puan almış oluyorsunuz. Oradan hemen askerinizi çekin. Yanmayan bir oyuncuya gönderin. Bu sizin için gerçekten çok değerli. Ve arkadaşlar oyunun çok çok daha başlarındaysanız ilk Joe ne zaman geliyordu hatırlamıyorum da 15. 20. günlerde mi? Eğer o zamanlarda geliyorsa oyuna e, başkalarını savunacak gücünüz ya da size takviye atan oyuncular yoksa önceliğiniz kendi şehrinizi savunmak olsun. Ya oyunun çok başları için söylüyorum. Eğer size yeterince takviye gelmiyorsa yanmayın yani. Çünkü yandığınızda artık siz de Joe saldırılarından puan alamayacaksınız ve her savunduğunuzda gerçekten iyi puan alıyorsunuz. Mesela bir tane rapor gösterir misin? Senin şehrine gelen Joe'dan ne kadar puan almışsın? Mesela burada senin içeride sıfır öldürmen var. Hiç askerin olmamasına rağmen Hı kendi hı. şehrin olduğu için 9360 savunma puanı almışsın. Kendi askerin eğer şehirde olsaydı yine senin alacağın puan değişmeyecekti. Yine 9360 alacaktın. Bu zaten sabit. O yüzden biz arkadaşlardan takviye istiyoruz. Ve dediğim şey tam olarak bu arkadaşlar. Balin oyuncu 2765 puan almış. Diğerleri 500-500. En alttaki arkadaşlar 200. Belki o en alttaki arkadaşlar daha az takviye olan bir yere yollasalardı belki 800, 900, belki 1000, 1500 puan alacaklardı. Tamamen mantığı bu. Yani bunu özellikle hızlı bir şekilde kafanızı karıştırmadan anlatmaya çalışıyorum ve genel olarak mantığını anlatmaya çalışıyorum ki bir sonraki dalgalarda değişecek bu durum. Şimdi şöyle bir şey söyleyemiyorum. Oyuna başladığımda benim de kafamda bir soru işareti vardı. Bir şehri savunmak için ne kadar asker yeterli? Bunu net bir şekilde söyleyemem. Çünkü Levla'nın gücü önemli.
gelen takviyelerin gücü önemli. Arkadaşlar bunlar çok değişkenlik gösteren şeyler. O yüzden asla şey diyemiyorum. Çılgın Joe'nun ikinci seviyesinde şu kadar asker yeterli olur. 10. seviyesinde şu kadar, beşinci ya da 20. seviyesinde şu kadar asker yeterli olur diyemiyorum. Bunu tamamen zaten ayda 2 kere geliyor yanılmıyorsam bu etkinlik. Evet, öyle hatırlıyorum ben. Ayda 2 miydi? Evet değil mi? Ya da 2 haftada Evet. 2, 15 günde 2 miydi yoksa? Tam emin Yani. olamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi zaten. Mesela bugün oynuyoruz. Yarın değil ertesi gün tekrar oynayacağız Joe'yu. Zaten deneme yanılma yoluyla birkaç Joe oynadıktan sonra her şey sizin için çok daha rahat olacak. İlk birkaç tanesini oynadıktan sonra, pratik yaptıktan sonra deneyerek siz en iyi sonucu kendiniz bulacaksınız zaten. Ben sadece size alttan temel bilgileri ve mantığını vermeye çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Ve dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle şeye dikkat edin. Bazı dalgalarda yanılmıyorsam 3 ya da 4 dalgada sadece çevrim içi oyunculara gönderiyor. Siz mesela 6 tane takviye göndermişiz biz. Bunun eğer 4'ü çevrim dışıysa bizim sadece o işte 2-3 saldırıda arkadaşlar 4 yerden puan alamayacağız. Bu da çok değerli. Takviye attığınız oyuncunun çevrim içi olması da çok değerli. O yüzden buna da dikkat edin. Özellikle çevrim içi oyunculara takviye atmaya çalışın. Çevrim içi oyuncuları da herhalde etkinlik arayüzünde görebiliyoruz. Onu gösterebilir misin bize? Üyeler yazıyor sağ altta. Buradan Evet. güçlendirme kapasitesini ve çevrimiçi olup olmadıklarını da görebiliyorsunuz arkadaşlar rahat bir şekilde. Takviye gönderdiğiniz arkadaşları buradan bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Bu oyunun başlarında biz oynarken yoktu ama sonraki güncellemelerde eklenen bir şey. Gayet de güzel olmuş. Direkt buradan Bur takviyeleri görüntüleyebiliyorsunuz. buradan da gönderebiliyorsunuz direkt. Son dakika Kesinlikle. katılırsanız. Aynen öyle. Geç kalırsanız buradan da gönderebiliyorsunuz. Mesela tekrar gir oraya. Şuradan salgılı dalgalarınız mesela 8. saldırıyı görüyorsunuz. Hedef tüm üyeler diyor. Çevrim içi ya da çevrim dışı olduğunun bir önemi yok. 9 yine tüm üyelerde herhalde. 10 ise sadece garnizona gönderiyor. Hı hı. Sonra 7 ve 14'te sadece çevrim içi üyeler. Zaten bu dalgaları siz oradan takip edersiniz arkadaşlar. Bunun daha önceki Çılgın Joe videolarında da detaylı olarak sağda solda görsellerle hangi dalgalarda çevrim içi hangi dalgalarda olduğunu da göstermiştim. Diğer Çılgın Joe videolarımızı da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok kafanızı karıştırmayayım. Genel olarak söyleyeceğim şeyler bunlar. Eklemek istediğim bir şey varsa Leyla, sendeyiz. Yok, şu anlık başka bir şey yok. Her şeyi anlattım bence. O zaman çok teşekkürler. Ee, isterseniz yapalım. Puanın son durumu da gösterelim. Bu şekilde ne kadar Hı hı. puan aldığımızı sonra videoyu bitirelim. Tamam. Beğeni ve yorum atarsanız tekrardan sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 20. dalgada bitti. Askerlerini geri çekebilirsin. Bu arada arkadaşlar ittifakınızdaki arkadaşlar sizi uyarabilir. İşte yaralı askerlerinizi iyileştirmeyin diye. Onun tek sebebi şehrinizi boşalttığınız için piyadeleri ve mızrakçıları iyileştiriyorsunuz. Size savunma atan arkadaşlarınızın puanlarını çalmış oluyorsunuz. O yüzden etkinlik bitene kadar asker iyileştirmeseniz daha iyi olur. E, bakalım peki senin eyalette kaçıncı sıradasın Evla? Bakalım Çağrı. Aa Ay, 7. ay, ay. Güzel. Güzel. Yedincilik iyi. Eyalette kaçıncı sıradasın peki? Kişisel güçte mi? İkisine de bakalım. Hem kişisel hem kahraman güç. Burada o 125. Kahraman gücünde kaçıncısın? O değil. Bir yandaki. Pardon. Burada o. Bu da daha uzaksın. Her ihtimalde de bence yedincilik çok çok iyi. Yani çok büyük puan bence. Bence de. O zaman tebrik ederim. Eline sağlık. Teşekkürler Çağrı. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.